Herkese merhaba. Raylı Sistem Projeleri eğitim serimizin 6. bölümündeyiz. Bugün yüksek yeraltı su basıncı altındaki zorlu zeminlerin çözümü olan Slurry Shield TBM'leri inceleyeceğiz. Slurry TBM'lerin temel farkı, kazı aynasındaki stabiliteyi bentonit bulamacı adı verilen basınçlı bir sıvı ile sağlamasıdır. Bu sıvı zemine sızarak kek adı verilen geçirimsiz bir tabaka oluşturur. Bu tabaka su basıncına karşı bir kalkan görevi görür. EPB'den farklı olarak burada basınç hava yastığı yardımıyla hassas bir şekilde kontrol edilir. Bu milimetrik oturma kontrolü sağlar. Kazılan malzeme konveyör bandı yerine hidrolik boru hatlarıyla dışarı taşınır. Çamur ve zemin karışımı bir pompa sistemiyle emilir. Temiz bentonit besleme hattından aynaya gönderilirken kirli karışım tahliye hattından dışarı atılır. Tünel dışına çıkan bu karışım doğrudan doğaya bırakılmaz. İşte burada ayırma tesisi devreye girer. Bu tesis dev bir laboratuvar gibi çalışır. Hedef bentoniti topraktan ayırıp tekrar tünele geri göndermektir. İlk aşamada kaba malzemeler sarsıntılı elekler yardımıyla karışımdan ayrıştırılır. Daha ince partiküller için hidrosiklonlar kullanılır. Merkez kaç kuvveti ile ince kum ve mil bentonitten ayrılır. En son aşamada ise dekantör santrifüjler ve polimerler kullanılarak sıvı tamamen temizlenir. Temizlenen bentonit yoğunluğu ayarlanarak tekrar kazı aynasına pompalanır. Bu kapalı devre bir sistemdir. Büyük kaya parçaları ve iri çakılların hidrolik hatları tıkamaması için kesici kafanın arkasında taş kırıcılar bulunur. Bu mekanizmanın amacı iri parçaları pompa sisteminin geçebileceği boyutlara küçültmesidir. Slurry sistemlerinde en kritik nokta ise kazı yüzeyindeki basıncın yeraltı suyu seviyesine göre ayarlanmasıdır. Basıncın ani düşüşünü engellemek için tünel aynasında ve haznede çok sayıda basınç sensörü kullanılır. Düşük basınçlarda oluşabilecek kavitasyon veya sıvı kaybı bentonit kıvamının ayarlanmasıyla engellenir. Slurry TBM teknolojisi yüksek su basıncı ve geçirgen zeminler sebebiyle İstanbul Boğazı geçişleri gibi zorlu projelerde vazgeçilmezdir. Zayıf kayaçlar veya gevşek zeminler gibi su girişinin yüksek olduğu yerlerde Slurry Shield TBM'ler tartışılmazdır. TBM ilerledikçe boru hatları metrelerce uzatılır. Bu işlem hat içi valflerle kontrol edilir. Boru hatlarındaki ani basınç dalgalanmalarını sönümlemek için ise yüksek dayanımlı tahliye vanaları kullanılır. Bentonit bulamacının özgül ağırlığı kazılan zeminin türüne ve yeraltı suyu basıncına göre 1,05 ile 1,25 gram bölü santimetre küp arasında değişir. Sıvının akışkanlık parametreleri tünel içerisindeki otomasyon odasından anlık olarak takip edilir. Kazı ve bulamaç döngüsünden sonra tünel kaplama segmentlerinin yerleşimi sağlanır. Segmentlerin arkasında kalan boşluk çimento esaslı harç ile doldurularak su sızdırmazlığı sağlanır. TBM'in ana pompalama istasyonu boru hatlarındaki aşınmayı önlemek için genellikle yedekli tasarlanır. Çamur bulamacının arıtılması kimyasal atıkların doğaya karışmasını engeller ve sürdürülebilirlik ilkesini destekler. Ayırma işleminden sonra kalan preslenmiş kek atıkları bertaraf tesislerine taşınmak üzere depolanır. Basınçlı sıvının TBM'in iç kısımlarına sızmasını engellemek için özel contalar kullanılır. Contaların ve kesici elemanların düzenli bakımı Slurry TBM projelerinin güvenliği için hayati önem taşımaktadır. TBM içerisinde bentonit miktarını dengelemek için sürekli yeni karışım üreten üniteler bulunur. Karışımın viskozitesini arttırmak veya azaltmak için CMC gibi polimerler eklenir. Yer altındaki yüksek sıcaklık bentonit bulamacının kimyasal yapısını bozabilir. Bu nedenle sıvı sıcaklığı sürekli izlenir. Slurry Shield TBM'ler toprak basıncını dengeleyerek soft ground TBM'leri kıyasla daha yüksek ilerleme hızlarına ulaşabilir. Sirkülasyon debisi ise TBM ilerleme hızına ve kazı çapına göre bilgisayarlı sistemlerle optimize edilir. Hidrolik hatlardaki sürtünme kayıpları boru çapı ve pompa basıncı hesaplamalarında dikkate alınır. Yeraltı su seviyesinin çok yüksek olduğu projelerde, örneğin denizaltı tünellerinde Slurry Shield alternatifsizdir. Projenin maliyet kalemleri arasında
bentonit ve polimer tüketim maliyetleri önemli bir paya sahiptir. Hidrolik pompa sistemlerinin ihtiyaç duyduğu yüksek elektrik enerjisi TBM'in ana trafosundan sağlanır. Santrifüjden sonra kalan ince çamur filtre preslerden geçirilerek kuru kek haline getirilir ve susuzlaştırılır. Bir slurry shield tesisinde maliyetin düşürülebilmesi için sıvı geri kazanım oranının %90'ın üzerinde tutulması gerekmektedir. Yüksek aşındırıcılı zeminlerde ise boru hatlarının iç yüzeyleri özel seramik kaplamalarla korunur. TBM operatörü ve yer üstündeki ayırma tesisi operatörü arasında fiber optik bağlantılarla anlık veri paylaşımı yapılır. Ve acil bir sıvı basıncı düşüşünde bentonit enjeksiyonu ile aynayı stabilize edecek ikincil hatlar devreye girer. Tüm bu süreçte günlük olarak laboratuvarlarda alınan bentonit numuneleri test edilerek standartlara uygunluğu denetlenir. Yüzeydeki yapıların korunması için ise slurry shield'in ilerlediği güzergah boyunca eğim ölçerler kullanılır. Slurry teknolojisinin bu teknik derinliği bir sonraki bölüm olan tünel havalandırması ve elektrik sistemleri için zemin hazırlar. Bugün sizlerle slurry shield teknolojisini inceledik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Projelerinizde başarılar dilerim.